Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, nefis bir mercimek çorbası yapacağız. Antep yöresine ait olan bu sarımsaklı, sebzeli mercimek çorbasının tadına doyum olmuyor. Sağlık açısından da çok güzel antibiyotik bir etkisi var bu çorbanın ve bence normal klasik mercimek çorbasından daha lezzetli ve o yüzden herkese öneriyorum. Bu tip videoları daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Ve bu tarifim hoşunuza giderse bir beğeni verirsiniz. Şahsen çok sevinirim. Ve şimdi tarifime geçiyorum. Önce size malzemeleri göstermek istiyorum. Kırmızı mercimek gerekiyor. Patates, soğan, tuz, karabiber, toz biber, sarımsak, havuç, biber, salça, zeytinyağı ve kuru nane. Bütün malzeme listesini videomun altında infobox'ta bulabilirsiniz. Önce bir tencereye zeytinyağını alıyorum ve içine küp küp kesmiş olduğum soğanları ekliyorum. Ve önce soğanları hafif kavuruyorum. Soğanlar kavrulunca küp kesmiş olduğum havuç ve patatesleri içine ekliyorum. Ve yine karıştırıyorum ve hafif kavuruyorum. Hemen ardından küçük kesmiş olduğum sarımsak ve biberleri ekliyorum. Burada ben yeşil biber kullandım ama kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Kapya biber yani. Ve arkasından domates salçasını ekliyorum ve yine karıştırarak hafif kavuruyorum. Ve şimdi kırmızı mercimekleri içine alıyorum. Bunları daha önce yıkayıp süzdüm. Karıştırıyorum biraz ve hemen ardından suyunu ekliyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynayınca baharatlarını ekliyorum. Tuz, karabiber ve toz biber. Ve bunu da biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. İyice kaynadıktan sonra ve altını kısıyorum. Hemen hemen 20-25 dakika kısık ateşte pişiriyorum. Evet, 20-25 dakika dedim çünkü ocağınıza bağlı, sebzelerinize bağlı. Bazı patatesler daha zor pişiyor. Ama patates ve mercimekleriniz çok yumuşak bir hal alması gerekiyor. Bu çok önemli. Ve şimdi çorbamızı püreliyoruz. Yani tel süzgeçten de geçirebilirsiniz klasik yöntem olarak. Ama tabii ki şimdiki zamanda böyle pürelemek daha güzel, el blenderıyla daha pratik oluyor. Evet, aslında çorbamız bitmiştir. Sadece şimdi nanesini yakacağız. Bunun için küçük bir tavaya yağını alıp naneyi içine alıyoruz. Ben burada zeytinyağı kullandım. Siz isterseniz tereyağıyla zeytinyağını karıştırabilirsiniz de. Ve şimdi nanemi hafif kavuruyorum. Bu aşamada naneyi fazla yakmamaya gayret edin. Yoksa acı bir tat giriyor çorbaya. Ama yine aroması çıkması lazım tabii ki. Ve nanemi içine alıyorum çorbanın. Ve karıştırıyorum. Muhteşem gözüküyor ve tadı da gerçekten çok güzel. Ve özellikle yanmış nane ve mercimek çorbası bence çok güzel bir uyum. Ve şimdi servise hazır çorbam. Böyle de servis yapıyorum. Ekmeğe kızartırsak daha güzel oluyor bence. Kızarmış ekmek çorbanın yanına ve üzerine biraz kuru nane ve kırmızı biber serpiştiriyorum. İsteğe göre biraz acı pul biber de olabilir. Bu çorbayı yaptığımdan beri bizim evde başka usul kırmızı mercimek çorbası istenmiyor. Bunu herkes çok seviyor, çok beğeniyor ve ben de bunu genelde yapıyorum. Hem içinde sebzesi var, bir de bayağı çok sarımsak giriyor. Ben 2 diş gösterdim ama daha fazla normalde sarımsak koyuyorum. Yani 4-5 diş olması gerekiyor. Ve antibiyotik etkisi var, bu yüzden çok güzel. Ve sarımsak gerçekten mercimek çorbasına müthiş bir tat veriyor bence. Bir de üzerine nane yakıldığı zaman tam oluyor. Ama bazen de bu çorbayı üzerine nane yakmadan da içiyoruz. Öyle de çok güzel bence. Muhakkak deneyin. Herkese tavsiye ederim. Umarım tarifim hoşunuza gider ve bir beğeni verirseniz çok sevinirim. Ve kanalıma abone olmadıysanız başka videolar görmek için muhakkak abone olun. Ve bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.